Bugün zihnimizin sınırlarını en çok zorlayan o soruyu sorarak büyük bir seriye başlıyoruz. Her şeyden önce, ama her şeyden önce ne vardı? Hiçlik dediğimiz şey aslında boş bir oda mıydı? Yoksa her şeyin tohumu orada mı saklıydı? Bugün Big Bang'den kutsal metinlerin ilk sayfalarına kadar uzanan, zamanın henüz doğmadığı o ana gidiyoruz. Hazırsanız Sırlar Odası'nın ilk kapısını aralıyoruz. Gelin videonun en zor ama en heyecan verici kısmıyla başlayalım. Hiçlik. Şu an gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Bir boşluk hayal edin. Muhtemelen aklınıza karanlık, uçsuz bucaksız, simsiyah bir uzay boşluğu geldi değil mi? Ama yanılıyoruz. Çünkü karanlık varsa ışığın yokluğu vardır. Boşluk varsa içine bir şey koyabileceğimiz mekan var demektir. Gerçek hiçlikte ise ne ışık var, ne karanlık, ne yukarı, ne aşağı, hatta zaman bile yok. Saatlerin tiktak etmediği, atomların titreşmediği, mutlak bir sessizlikten bile bahsedemeyeceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü sesin yayılacağı hava bile yok. Peki her şey böyle bir yokluktan nasıl varlığa dönüştü? Burada bilim ve kadim bilgelik çok ilginç bir noktada kesişiyor. Modern kuantum fiziği bize diyor ki mutlak bir boşluk aslında yoktur. Kuantum dünyasında hiçlik dediğimiz o alan aslında her an var olmaya hazır. Muazzam bir enerji potansiyeliyle kaynıyor. Bilim insanları buna kuantum vakum çalkalanmaları diyor. Yani sıfır rakamı aslında içinde artı ve eksi sonsuzu barındıran bir denge noktası gibi. Filozoflar binlerce yıl boyunca şunu tartıştılar. Ex nihilo nihil fit, yani hiçlikten bir şey çıkmaz. Ama bugün evrenin o küçücük atom altı seviyedeki bir titreşimle veya ilahi bir dokunuşla bu devasa varlık alemine dönüştüğünü biliyoruz. Düşünsenize, şu an oturduğunuz koltuktan gökyüzündeki en uzak yıldıza kadar her şey bir zamanlar o hiçlik dediğimiz hiçlik aslında bir yokluk değil. Henüz gerçekleşmemiş bir her şey olabilir mi? İşte yaratılışın en büyük sırrı bu başlangıç noktasında saklı. Peki o tarif edemediğimiz hiçlikten bu devasa evrene nasıl geçtik? İşte burada bilimin en görkemli sahnesi başlıyor. Yani Big Bang. Çoğu insan Big Bang'i boşlukta patlayan bir bomba gibi hayal eder. Ama aslında durum çok daha tuhaftır. Big Bang bir patlamadan ziyade mekanın kendisinin bir anda genişlemesiydi. Hayal etmeye çalışın. Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce bildiğimiz evren, yani milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız ve hatta şu anda sizin bu videoyu izlediğiniz cihazın atomları iğne ucundan milyarlarca kat daha küçük. Hayal edilemez derecede sıcak ve yoğun bir tekillik noktasının içindeydi. Ve o an zamanın 0. saniyesinde bir şey oldu. O küçücük nokta ışık hızından bile daha hızlı bir hızla genişlemeye başladı. Bilim buna enflasyon dönemi diyor. Saniyenin trilyonda biri. Evren bir portakal büyüklüğünden galaksiler arası boyuta ulaştı. Buradaki en büyük sır şu: o anda sadece madde değil, zaman da yaratıldı. Yani Big Bang'den önce ne vardı sorusu bilimsel olarak geçersiz kalıyor. Çünkü önce dediğimiz kavramın var olabilmesi için zamanın akıyor olması lazım. Big Bang ile birlikte evrenin saati tık diye çalışmaya başladı. Ama asıl kafa karıştırıcı olan soru şu: bu kadar kusursuz genişleme nasıl oldu da kaosa değil, yıldızları, gezegenleri ve sonunda bizi oluşturacak düzene dönüştü? Patlayan bir bombadan bir kütüphane çıkması nasıl imkansızsa, Big Bang'den bu düzenli evrenin çıkması o kadar mucizevi. Bilimin hassas hayal dediği bu durum bizi ister istemez bir sonraki durağımıza, yani binlerce yıllık kadim metinlere götürüyor. Şimdi gelin teleskoplarımızı ve matematiksel formüllerimizi bir kenara bırakıp kalbimize ve asırlar öncesinden bize seslenen o sessiz rehbere, Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Bilimin tekillik dediği o her şey tek bir noktada bitişik olduğu ana dair Kur'an ne diyor biliyor musunuz? Bundan tam 1400 yıl önce çölde inen bir ayet
bizi hayrete düşürüyor. Enbiya suresi 30. ayet. O inkar edenler görmediler mi ki göklerle yer bitişi gitti de biz onları ayırdık. Düşünsenize o günün insanına gökler ve yer bitişikti demek ne kadar akıl almaz bir şeydi. Ama bugün biz biliyoruz ki Big Bang'in tam tanımı budur. Madde ve mekanın tek bir noktadan, yani bitişik olma halinden ayrılma haline geçişi. Peki bu işlem nasıl gerçekleşti? Bilim orada bir neden arıyor. Kur'an ise bize iradeyi gösteriyor. Kun feyekün, ol der ve olur. Bu ifade sadece bir emir değil, aslında varlık aleminin bir kodudur arkadaşlar. O emriyle birlikte o hiçlikteki sonsuz potansiyel bir anda maddeye, ışığa ve hayata dönüştü. Dikkat edin, ayet olur demiyor, olur gider veya olmaya başlar gibi bir süreçten bahsediyor. Yani evren bir anda olmuş bir ürün değil, sürekli genişleyen, sürekli yaratılmaya devam eden bir süreç olarak başladı. Zariyat suresinde geçen gökleri biz kudretimizle bina ettik ve biz onu sürekli genişletmekteyiz. Ayeti de tam olarak bunu desteklemiyor mu? Edwin Hubble evrenin genişlediğini 1920'lerde keşfetti. Ama bu sır asırlardır o satırlarda bekliyordu. Sırlar Odası'nda şunu fark ediyoruz. Bilim evrenin nasıl yaratıldığını, Kur'an ise kim tarafından neden yaratıldığını anlatıyor. Bu ikisi birbirinin düşmanı değil. Aynı gerçeğin iki farklı aynası gibi. Şimdi asıl soru şu. Bu muazzam başlangıç sadece rastgele bir patlama mıydı? Yoksa her saniyesi planlanmış ilahi bir eser miydi? Peki insanlık tarihinin en eski kayıtlarından birisi olan Tevrat bu kozmik doğum anını nasıl resmediyor? Gelin şimdi de Batı medeniyetinin ve semavi dinlerin ortak hafızasındaki o ilk sayfalara, telkin bölümüne gidelim. Tevrat'ın ilk cümlesi sarsıcıdır. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Ama hemen ardından çok ilginç bir detay gelir. Yerin henüz boş ve şekilsiz olduğu, derinliklerin üzerinde karanlığın hüküm sürdüğü anlatılır. Sanki o az önce bahsettiğimiz hiçlik ile varlık arasındaki o belirsiz eşikten bahsediliyor gibi. Ve sonra o meşhur komut gelir. Işık olsun. İşte burası çok kritik arkadaşlar. Modern bilimin Big Bang teorisine göre evrenin ilk anlarında her şey o kadar yoğun ve sıcaktı ki ışık maddeden kaçamıyordu. Evren adeta opak, yani ışığı geçilmeyen koyu bir çorba gibi. Ancak yaklaşık 380 bin yıl sonra evren yeterince soğudu ve ışık serbest kaldı. Bilim buna kozmik mikrodalga arka plan ışıması diyor. Yani Tevrat'ın binlerce yıl öncesinden haykırdığı ışık olsun emri aslında o evrenin karanlık evresinin aydınlığa, yani görünür hale gelmesine dair muazzam bir sembolizm içeriyor olabilir mi? Tevrat'ta yaratılışın 6 günde tamamlandığı anlatılır. Tabi buradaki gün kavramı bizim bildiğimiz 24 saatlik dünya günü müydü? Yoksa her biri milyarlarca yıl süren kozmik evreler miydi? Kur'an'daki eyyam kavramıyla ne kadar benziyor, değil mi? Sırlar Odası'nda parçaları birleştirdiğimizde şunu görüyoruz. Farklı diller, farklı coğrafyalar ve farklı kitaplar da olsa hepimiz aynı ışığı peşindeyiz. O ilk ışık sönmedi arkadaşlar. Sadece fon değiştirdi. Ve bugün teleskoplarımızla o anın yankısını duyabiliyoruz. Peki arkadaşlar, masadaki tüm bu parçaları birleştirelim. Bir yanda modern fiziğin tekillik dediği o iğne ucu kadar dar başlangıç, diğer yanda Kur'an'ın biz gökleri ve yeri ayırdık diyen sarsıcı beyanı. Bir yanda Big Bang'in ışığı, diğer yanda Tevrat'ın ışık olsun emri. Şimdi kendimize şu dürüst soruyu soralım. Gerçek hangisi? Bilim mi, inanç mı? Aslında bu soru madalyonun sadece bir yüzüne bakmak gibi. Çünkü bilim bize muazzam mekanizmanın nasıl çalıştığını, hangi matematiksel dengelerle genişlediğini anlatıyor. İnanç ise o mekanizmanın neden var olduğunu ve o ilk düğmeye kimin bastığını fısıldıyor. Formüller bize hız ivmesini verebilir ama o ilk patlamadaki
hassas ayarı, yani evrenin kaosa sürüklenmek yerine galaksilere dönüşmesini sağlayan o mucizevi dengeyi sadece tesadüfle açıklamak ne kadar doğru? Belki de gerçek bu iki nehrin birleştiği yerdedir. Bilimin ulaştığı her yeni sınır aslında binlerce yıl önce kalplere indirilen o sırların birer teyidi gibidir. Ben şuna inanıyorum. Evren okunmayı bekleyen devasa bir kitap. Bilim bu kitabın dil bilgisi, inanç ise ruhudur. Bugün hiçliğin derinliklerinden çıktık, zamanın ilk saniyesine dokunduk ve ışığın doğumuna şahitlik ettik. Sahne kuruldu, dekor tamamlandı. Ama bu devasa kozmik tiyatro içinde bir gözlemci olmadan ne anlam ifade ederdi? Bu kadar yıldız, bu kadar galaksi sadece boşlukta dönmek için mi var? Yoksa hepsi tek bir varlığın, yani insanın saniye çıkışı için mi hazırlandı? Bir sonraki bölümde yaratılışın en büyük muammasına, yani kendi hikayemize geçiyoruz. Çamurdan gelen bedenin ilahi nefesle buluştuğu o ana. İkinci bölümde ilk insan, Adem konusunu tüm sırlarıyla açacağız. Sizce evrenin bu kadar hassas bir dengede olması tesadüf mü, yoksa her şey bir planın parçası mı? Yorumlarda bu büyük tartışmayı başlatalım. Varlığınızın sınırını aramaktan vazgeçmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hakikatle kalın. Gözlerinizi kapatın ve her şeyin en başına dönün. Ne şehirler var, ne teknoloji, ne de bildiğimiz anlamda bir zaman. Sadece sonsuz bir boşluk ve şekillenmeyi bekleyen bir avuç balçık. Hepimiz aynı sorunun cevabıyız aslında. Biz buraya nasıl geldik? Binlerce yıldır kutsal metinlerin kalbinde yankılanan, medeniyetleri şekillendiren o devasa isim, Adem. Kimine göre topraktan gelen bir mucize, kimine göre cennetin yasak meyvesiyle yeryüzüne düşen bir sürgün. Ama hepsinden öte o ilk nefesin, ilk hatanın ve ilk tövbenin sahibi. Bugün Tevrat'ın kadim sayfalarından Kur'an-ı Kerim'in derin ayetlerine uzanacağız. İnsanın çamurdan başlayan, yıldızlara göz diken ve bir ağacın gölgesinde değişen o sarsıcı hikayesini tozlu raflardan indiriyoruz. Hazırsanız kendi hikayemizin ilk sayfasını, insanlığın sıfır noktasına yolculuğumuz başlıyor. Aden'in ilk bahçıvanı ve isimlerin efendisi. Tevrat'ın tozlu sayfalarını araladığımızda bizi kelimenin tam anlamıyla toprakla yoğrulmuş bir figür karşılar. Burada kahramanımızın adı sadece bir isim değil, bir kökenin ilanıdır. Adam, İbranice'de kırmızı toprak anlamına gelen Adamah'tan türetilmiştir. Yani o yürüdüğü yeryüzünün ta kendisidir. Peki Tanrı onu neden yarattı? Tevrat'ta Adem devasa ve kusursuz bir ekosistemin, yani Adem bahçesinin koruyucusu olarak sahneye çıkar. O dünyanın gördüğü ilk bahçıvandır. Ancak bu bahçıvanın elleri sadece çapa tutmak için değil, kainatı anlamlandırmak için oradadır. Düşünün, etrafınızda binlerce canlı var ama hiçbirinin adı yok. Tevrat'taki en vurucu sahnelerden biri, Tanrı'nın hayvanları Adem'in önüne getirmesidir. Adem onlara bakar ve her birine bir isim verir. Bu antik dünyada sadece bir etiketleme işi değildir. İsim vermek hakimiyet kurmaktır. Adem isim vererek doğanın üzerine kendi mührünü basar. O artık sadece bir izleyici değil, yaratılışın aktif bir ortağıdır. Yalnız iyi değildir. Ancak bu görkemli bahçede bir eksiklik vardır. Adem binlerce hayvanın arasında kendine bir eş bulamaz. Tevrat'ın o meşhur anlatısı burada devreye girer. Adem derin bir uykuya dalar. Göğüs kafesinden, yani kalbine en yakın yerden bir parça alınır. Bu parça ona uygun bir yardımcı olan Havva'ya dönüşür. Onlar artık tek bir bedendir. Bu anlatı
bize şunu fısıldar: İnsan tüm dünyaya hükmetse bile kendi ruhuna ayna tutacak birine ihtiyaç duyar. Ama bu saadet dolu bahçede bir gölge vardır. Her şey Adem'in ayaklarının altındadır. Tek bir şey hariç: İyiyi ve kötüyü bilme ağacı. Tevrat'ta bu ağaç bilginin ve ahlakın sınırıdır. Adem bu bahçede her şeye isim veren efendi mi kalacaktır, yoksa kendi sınırlarını zorlayıp Tanrı gibi bilmeyi mi seçecektir? Perde yavaşça aralanıyor. Çünkü insan merakı en az toprak kadar kadimdir. Şimdi rotamızı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine çeviriyoruz. Burada sahnemiz bir bahçeden çok daha önce, henüz insan ortada yokken, arşın derinliklerinde bir duyuruyla başlıyor. Allah meleklere o meşhur kararını açıklar: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu cümle varoluşun en büyük gerilimini başlatır. Melekler yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk çıkaracak bir varlığın neden yaratıldığını sorarken, aslında insanın içindeki o karanlık ve aydınlık potansiyeli daha o saniyeden işaret eder. Adem çamurdan şekillendirilmiş ve Allah'ın kendi ruhundan üflediği bir varlıktır. Ama onu meleklerden üstün kılan şey kas gücü değil, bilgi gücüdür. Kur'an'da anlatılan o meşhur sahnede Allah Adem'e eşyanın tüm isimlerini, yani esmaları öğretir. Meleklerin bilmediği bu gizli kodlar Adem'in lisanından döküldüğünde göklerdeki tartışma sona erer. Adem sadece bir canlı değil, kainatı okuyabilen, analiz eden ve bilen bir varlıktır. İnsanlık tarihinin ilk dersi bizzat Yaradan tarafından verilmiştir. Allah, Adem'in bu üstünlüğünü tescillemek için meleklerin onun önünde secde etmesini emreder. Herkes eğilirken bir kişi ayakta kalır: İblis. Onun gerekçesi tarihin ilk ırkçılığı ve kibridir. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Bu isyanla birlikte insan ile şeytan arasındaki o bitmek bilmeyen kadim savaşın fitili ateşlenir. Adem artık sadece bir halife değil, aynı zamanda en büyük düşmanıyla aynı sahnede olan bir savaşçıdır. Kur'an'daki Adem figürü diğer geleneklerden farklı olarak sadece bir ilk adam değil, aynı zamanda ilk peygamberdir. O yeryüzüne başıboş bırakılmak için değil, bir temsilci, yani bir halife olarak gönderilmiştir. Hata yapacaktır, pişman olacaktır ama her düştüğünde doğrulup yoluna devam edecek bir iradeyle donatılmıştır. Bu anlatıda Adem, insan onurunun ve öğrenme yeteneğinin yeryüzündeki ilk bayrak taşıyıcısıdır. Peki neden toprak? Evrendeki milyarlarca element, parıldayan elmaslar veya sarf enerjisi dururken neden en basit, en mütevazı ve üzerine basıp geçtiğimiz o kara toprak? Aslında topraktan yaratılma anlatısı binlerce yıl öncesinden bugünün modern bilimine göz kırpan devasa bir metafor barındırır. Bugün biyokimya bize şunu söylüyor: vücudumuzdaki kalsiyum, karbon, demir ve fosfor hepsi, ama hepsi yer kabuğunda bulunan elementlerin aynısı. Bizler aslında yürüyen birer toprak parçasıyız. Toprakla olan bu biyolojik bağımız öldüğümüzde bedenin tekrar aynı elementlere ayrışmasıyla kusursuz bir döngüye dönüşüyor. Kadim metinlerin binlerce yıl önce fısıldadığı o toprağa dönüş gerçeği bugün laboratuvarlarda atom atom kanıtlanıyor. Felsefi açıdan toprak potansiyeli simgeler. Toprak sessizdir. Üzerine basılır ama içinden hayat fışkırır. İnsanın ham maddesinin toprak olması ona şu mesajı verir: en yüce makama, halifeliğe aday olabilirsin ama kökenin en mütevazı yerdedir. Bu kibrin panzehiri, tevazunun ise doğum yeridir. Bazı kadim tefsirlerde harika bir detay vardır. Meleklerin dünyanın dört bir yanından farklı renklerde topraklar topladığı anlatılır. Kırmızı, beyaz, siyah veya yumuşak topraklar. Bu çeşitlilik bugün gördüğümüz ten renklerinin, karakterlerin ve mizaçların kaynağıdır. Kimimiz bir kaya kadar sert, kimimiz bir kumsal kadar yumuşak huyluysak bu içimizdeki o kadim toprağın mirasıdır. Ancak anlatı burada bitmez. Toprak sadece bir kalıptır. Onu insan yapan, üzerine üflenen o ilahi nefestir. İşte insanın trajedisi ve büyüklüğü
tam buradadır. Ayakları çamura saplanmış bir beden ama gözleri yıldızlara ve ötesine dikilmiş bir ruh. Bizler gökyüzüyle yeryüzünün evlendiği o dar geçitteyiz. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde o kusursuz diyara, Aden'e veya Kur'an'daki ifadesiyle cennete gidiyoruz. Burası acının, açlığın ve yorgunluğun olmadığı bir mutlak huzur limanı. Ancak bu kusursuz tablonun tam ortasında dalları göğe uzanan, meyveleriyle büyüleyen bir sınır duruyor. Yasak ağaç. Peki her şeye gücü yeten bir yaratıcı neden oraya yasak bir ağaç koydu? Bu sadece bir meyve meselesi miydi? Yoksa insan ruhunun derinliklerine kurulmuş bir ayna mı? Bu ağaç farklı genelliklerde farklı isimlerle anılır. Tevrat'ta o iyiyi ve kötüyü bilme ağacıdır. Yani o meyveyi yemek çocuksu bir masumiyetten yetişkinliğin ağır sorumluluğuna ve ahlaki bilince geçmektir. Kur'an anlatısında ise şeytan Adem'i ebediyet ağacı yani Şeceretül Huld vaadiyle kandırır. Aslında her iki anlatıda insan doğasının en büyük iki zaafına işaret eder. Bilgi hırsı ve ölme korkusu. İnsan her şeye sahipken neden yasağa meyledir? Çünkü şeytan meyvenin tadını değil, o yasağın ardındaki gizemi pazarladı. Eğer bu meyveden yerseniz melekler gibi olursunuz dedi. Şeytanın ilk fısıltısı insanın içindeki daha fazla olma arzusunu tetikledi. Bu tarihin ilk manipülasyonuydu. Yasak ağaç aslında özgürlüğün sembolüdür. Eğer yasak olmasaydı Adem'in seçme şansı olmazdı. Seçme şansı olmayan bir varlık ise sadece programlanmış bir robottur. O ağaç oradaydı ki Adem kendi iradesiyle hayır veya evet diyebilsin. İnsanlık o ağacın gölgesinde robotluktan çıkıp sorumluluk sahibi bir birey olmaya adım attı. Meyve yenildiğinde saflık örtüsü kalktı ve çıplaklık fark edildi. Bu bilincin uyanışıydı. Tevrat'ta bu süreç bir cennetten kovulma ve acı dolu bir sürgün olarak tasvir edilir. Kur'an perspektifinde tövbe ile temizlenen ama artık okulun bittiği ve hayatın başladığı yeryüzü sahanesine gönderilen bir halifenin yolculuğu başlar. Yasak ağaç cennetin sonu değil, dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır. Ve kapılar kapandı. Adem ve eşi için artık kusursuz huzurun yerini alın teriyle yoğrulan bir dünya almıştı. Bu bir son değildi. Aksine senin, benim, hepimizin hikayesinin ilk sabahıydı. Gökyüzünden yeryüzüne düşen o ilk gölge hata yapabilme özgürlüğü ve yeniden başlayabilme gücü. Adem yeryüzüne indiğinde artık sadece yaratılan değil, inşa eden bir varlıktı. İlk evi kurdu, ilk toprağı ekti ve ilk duayı etti. Ancak insanlık tarihinin bu en eski yarası, yani o yasak meyvenin hırsı Adem'in soyunda çok daha karanlık bir şekilde filizlenecekti. Cennetten gelen bu asil kan yeryüzünde akacak olan ilk kanla kirletilecek miydi? Bir sonraki bölümde insanlığın büyük trajedisine tanıklık edeceğiz. İki kardeş, iki farklı kurban ve tarihin ilk cinayeti. Habil ile Kabil'in hikayesinde içimizdeki karanlıkla ve neden sorusuyla yüzleşeceğiz. Peki sizce insanı gerçekten insan yapan şey nedir? Cennetteki kusursuzluk mu yoksa dünyadaki o zorlu mücadele mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki bölümde Sırlar Odası'nın derinliklerinde görüşmek üzere. Kendinize yani o ilahi nefesin taşıyıcısına iyi bakın. Cennetten yeryüzüne inen Adem, burada bir medeniyetin tohumlarını ekti. Ancak bu tohumlar sadece buğday ve başak vermeyecekti. İnsanın içindeki o uçsuz bucaksız boşlukta başka bir şey daha filizleniyordu. Kıskançlık. Bugün tarihin tozlu raflarındaki en trajik sayfayı açıyoruz. Bu sayfada iki isim var. Biri kalbinin saflığını toprağa sunan Habil, diğeri ise hırsının karanlığında boğulan Kabil. Bu sadece iki kardeşin kavgası değil, insanlık tarihinin ilk adaletsizliği, ilk şiddeti ve ilk mezarı. Yeryüzünde akıtılan o ilk kan bugün hala süregelen tüm savaşların ve nefretin de atası.
sayılacaktı. Hazırsanız insanlığın masumiyetini kaybettiği o güne, Habil ile Kabil'in sarsıcı hikayesine gidiyoruz. Adem ve Havva'nın çocukları dünyaya gözlerini açtığında yeryüzü henüz tertemiz bir tuval gibiydi. Ancak bu tuvalin üzerine ilk fırça darbelerini vuran iki kardeş birbirlerinden gece ile gündüz kadar farklıydı. Onlar sadece ilk kardeşler değil, insanlığın seçtiği iki farklı yolun da ilk temsilcileriydi. Kabil, ailenin büyük oğluydu ve hayatını toprağa adamıştı. O bir çiftçiydi. Toprağa sürmek, ter dökmek, mevsimlerle pençeleşmek zorundaydı. Kabil'in mizacı da uğraştığı toprak gibiydi. Sert, sahiplenici ve biraz da katı. O, üretenin ve emeğinin karşılığını bekleyenin sembolüydü. Ancak bu sahiplenme duygusu zamanla tehlikeli bir haklılık hissine dönüşecekti. Habil ise bir çobandı. Sürülerini otlatır, doğanın ritmine uyum sağlar ve hayatını can dostlarıyla paylaşırdı. Onun mizacı güttüğü kuzular gibi yumuşak ve şefkatliydi. Çobanlık ona sabretmeyi ve tevekkülü öğretmişti. Habil, hırstan arınmışlığın, elindekiyle yetinmenin ve Yaradan'a olan saf teslimiyetin sembolü haline geldi. Bu iki karakter aslında çok daha derin bir felsefeyi temsil ediyordu. Kabil, mülkiyeti temsil ediyordu. Bu benim emeğim, bu benim tarlam, bu benim hakkım diyordu. Habil ise emaneti temsil ediyordu. Bu canlar bana emanet, bu rızık bana bir lütuf diyordu. İnsanlık tarihi boyunca sürecek olan o büyük çatışma burada tohumlanmıştı. Benlik mi yoksa teslimiyet mi? Her iki kardeş de kendi alanlarında başarılıydı. Ancak aralarındaki bu mizaç farkı henüz dile dökülmemiş bir rekabetin sessiz çığlığıydı. Babaları Adem'in rehberliğinde bu iki farklı ruhun samimiyetini ölçecek o büyük sınav saati gelmek üzereydi. Gökyüzüne sunulacak kurbanlar sadece ürünlerin değil, o ürünleri sunan kalplerin de tartısı olacaktı ve o gün geldi çattı. İnsanoğlunun niyetinin, samimiyetinin ve kalbinin ilk kez tartıya çıkacağı o büyük gün. Her iki kardeş de ellerindeki en kıymetli şeyi Yaradan'a sunmak için bir tepenin yamacına çıktılar. Bu sadece bir ritüel değildi. Bu seni en çok ben seviyorum demenin bir nevi sadakat kanıtıydı. Kabil hasat ettiği ürünlerden bir kısmını getirdi. Ancak bir sorun vardı. Getirdiği başaklar cılızdı. Meyveler ise seçilmemişti. O en iyisini değil, sanki olsun bitsin diye elindekinin en değersizini ayırmıştı. Kalbi mülkiyet hırsıyla doluydu. Bunları ben yetiştirdim. Neden en iyisini vereyim ki? Diye fısıldıyordu içindeki o karanlık ses. Habil ise sürüsünün en görkemli, en sağlıklı ve en sevdiği koçunu seçti. Onun için bu kurban sadece bir hayvan değil, canından bir parçaydı. Gözlerinde hiçbir tereddüt yoktu. O, her şey zaten onun, ben sadece ona ait olanı ona geri veriyorum teslimiyeti içindeydi. Antik anlatılara göre kabulün işareti gökyüzünden inen bir ateşti. Her iki kardeş de heyecanla bekliyordu. Derken gök yarılmışçasına bir ışık indi ve Habil'in sunduğu kurbanı bir alev gibi içine aldı. Kabil'in ürünleri ise olduğu gibi toz toprak içinde kaldı. Kabul edilmemişti. İşte o an Kabil'in içindeki o sessiz kıskançlık dev bir yangına dönüştü. Kurbanın reddedilmesi onun için sadece dini bir başarısızlık değil, varoluşsal bir yıkımdı. Kendi hatasını, kendi samimiyetsizliğini görmek yerine namluyu kardeşine çevirdi. Kabil'in yüzü karardı, bakışları değişti. Tarihin gördüğü ilk ve en tehlikeli duygu o saniye doğdu. Neden o? Neden ben değil? Şimdi sahnede ne merhamet var ne de kardeşlik. Sadece kabul görmemiş bir kibrin intikam ateşiyle kavruluşu var. Kabil kardeşinin yüzüne bakarken artık bir can değil, yok edilmesi gereken bir engel görüyordu. Kabil'in içindeki o yangın artık kontrol edilemez bir boyuta ulaşmıştı. Kabul edilmemenin verdiği o yakıcı aşağılanma hissi yerini tek bir arzuya bıraktı. Yok etmek, tarihin ilk cinayeti. Aslında
bir elin havaya kalkmasından çok önce Kabil'in zihninde işlenmişti. Bazı kadim anlatılarda şeytanın o an Kabil'in omzuna tünediği ve kulağına şu zehirli sözleri fısıldadığı söylenir. Onu ortadan kaldırırsan babanın tek gözdesi sen olursun. Onu yok edersen bu utanç da yok olur. Kıskançlık insanı kendi kardeşini bile bir can olarak değil, bir nesne olarak görmeye zorlayan bir kötülüktür. Kabil artık bakmıyor, sadece görüyordu ve gördüğü tek şey kendi başarısızlığının canlı kanıtıydı. Kabil, kardeşi Habil'in yanına gitti. Sesi titriyordu ama kararlıydı. Seni mutlaka öldüreceğim. Habil'in cevabı ise tarihin en asil ve en trajik savunması olarak kayıtlara geçecekti. Sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben seni öldürmek için elimi uzatmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Habil şiddete şiddetle karşılık vermeyi reddederek insan onurunun fiziksel güçten daha üstün olduğunu o an ilan ediyordu. Ama ne yazık ki öfke kulakları sağır etmişti ve nihayet o karanlık an geldi. Kabil eline geçirdiği sert bir taşla kardeşine saldırdı. Issız bir vadide sadece rüzgarın şahitliğinde tarihin ilk darbesi indirildi. Habil yere yığıldığında yeryüzü ilk kez insan kanıyla tanıştı. O an kainatın sustuğu, meleklerin dehşete düştüğü andı. Kabil kardeşinin cansız bedenini başında dikilirken aslında sadece kardeşini değil, kendi ruhunu ve insanlığın masumiyetini de oracıkla öldürmüştü. Artık geri dönüş yoktu. Toprak o sıcak kanı emerken Kabil yaptığı şeyin büyüklüğü altında ezilmeye başladı. Az önce nefretle dolu olan o adam şimdi elinde kanlı bir taşla dünyanın en yalnız ve en çaresiz varlığına dönüşmüştü. Kabil kardeşinin cansız bedeni başında dururken zaman sanki donmuştu. Az önce damarlarında dolaşan o yakıcı öfke gitmiş, yerini buz gibi bir sessizliğe ve tanımlayamadığı bir korkuya bırakmıştı. Kabil artık nefes almıyordu. Kabil dünyadaki ilk cinayeti işlemişti ama şimdi daha büyük bir sorunu vardı. Bu bedenle ne yapacaktı? İnsanoğlu henüz ölümü bilmiyordu. Bir bedenin nasıl saklanacağını, toprağın nasıl emanet edileceğini öğreten bir kitap ya da bir usta yoktu. Kabil kardeşinin cesedini sırtına alıp çaresizce oradan oraya taşımaya başladı. Pişmanlık omuzlarındaki o cesetten çok daha ağırdı. Tam o çaresizliğin zirvesinde yeryüzü Kabil'e sessiz bir öğretmen gönderdi. Gökyüzünden süzülen bir karga Kabil'in gözleri önünde toprağa eşilemeye başladı. Karga ölen başka bir kargayı açtığı çukura koydu ve üzerini toprakla örttü. Kabil dona kalmıştı. Koca bir halife adayı kendi kardeşinin cesedini ne yapacağını bir kuştan öğreniyordu. O an dudaklarından dökülen o meşhur itiraf binlerce yıl boyunca yankılanacaktı. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini gömemedim mi? Kabil kargayı taklit ederek toprağa kazdı. Habil'i o saf ve masum bedenini kendi elleriyle kazdığı o karanlık kuyuya bıraktı. Üzerine attığı her avuç toprakla birlikte aslında kendi huzurunu da gömüyordu. Toprak bir zamanlar hayat fışkıran o ham madde şimdi ilk kez bir insanı saklıyordu. Cinayet işlenmiş, ceset gömülmüş ama hesap kapanmamıştı. Kabil için artık yeryüzü geniş bir hapishaneydi. Alnında taşıdığı o hayali lekeyle babasının yüzüne bakamayacak. Kardeşinin sesini her rüzgarda duyacaktı. O yeryüzünün ilk mültecisi, ilk sürgünüydü. Bu hikaye bize şunu söyler. Kabil sadece Habil'i öldürmedi. O insanlığın birbirine olan güvenini, masumiyetini ve kardeşlik bağını da yaraladı. O günden sonra yeryüzü bir daha asla eskisi kadar huzurlu olmayacak. Yeryüzünde akıtılan o ilk damla kan toprağın derinliklerine süzüldü. Ama etkisi binlerce yıl boyunca silinmedi. Kabil kardeşinin cesediyle birlikte masumiyeti de gömmüştü. Ancak bu sadece iki kardeşin hikayesi değildi.
Bu insanlığın içine düşen o karanlık tohumun, yani şiddetin ve hırsın ilk filiziydi. Adem'in soyu yeryüzüne yayıldıkça bu karanlıkla onlarla birlikte büyüdü. Şehirler kuruldu, medeniyetler yükseldi. Ama beraberinde zulüm ve karmaşa da geldi. İnsanlık öyle bir noktaya evrilecekti ki gökyüzü artık bu yükü taşıyamaz hale gelecek. Peki sadece kutsal metinlerin değil, Sümer tabletlerinin, Gılgamış destanının ve dünyanın dört bir yanındaki kadim halkların ortak hafızasındaki o devasa felaket neydi? Bir sonraki bölümde gökyüzünün kapılarının açıldığı, yeryüzünün sular altında kaldığı ve insanlığın sıfır noktasına döndüğü o büyük gizemi aralayacağız. Nuh'un gemisi gerçekten bir kurtuluş muydu, yoksa devasa bir arınma mı? Sümerlerin Ziyisudrası ile Nuh peygamber arasındaki o tüyler ürperten benzerlikler bize ne anlatıyor? İnsanlık tarihinin en büyük reset düğmesine basılmak üzere. Sizce büyük felaketler insanlığın bir cezası mı, yoksa yeni bir başlangıç fırsatı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Kadim Gizem'de Sırlar Odası'nda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bazı hikayeler vardır, sınırları aşar. Bazı olaylar vardır, üzerinden binlerce yıl geçse de insanlığın ortak hafızasından asla silinmez. Dünyanın neresine giderseniz gidin, İster Orta Doğu'nun çöllerine, ister Amerika'nın yerli kabilelerine, ister Uzak Doğu'nun kadim köylerine. Hepsi tek bir ağızdan aynı korkunç günü anlatır. Gökyüzünün kapılarının açıldığı ve yeryüzünün sulara gömüldüğü o günü. Bugün sadece bir gemi ve birkaç çift hayvanın hikayesini anlatmıyoruz. Bugün insanlık tarihinin en büyük temizliğine tanıklık ediyoruz. Kur'an'daki Nuh'tan Mezopotamya'nın binlerce yıllık Sümer tabletlerindeki Ziyisudra'ya, Gılgamış destanının gizemli sayfalarından bilim dünyasını ikiye bölen jeolojik kanıtlara uzanacağız. Binlerce yıl önce yazılan o çivi yazılı tabletler bugün bildiğimiz tufan anlatısıyla nasıl bu kadar örtüşüyor? Nuh aslında kimdi? Gemi bir kurtuluş aracı mıydı? Yoksa yeni bir dünyanın gen bankası mı? Kemerlerinizi bağlayıp tarihin sular altında kalmış en büyük sırrını açığa çıkarmak için tufanın kalbine iniyoruz. Tufandan hemen önce dünya nasıl bir yerdi? Anlatılara göre Adem'in çocukları yeryüzünü doldurmuştu ama beraberinde karanlığı da getirmişlerdi. Kabil'in mirası olan şiddet, yeryüzünde bir yaşam biçimi haline gelmişti. Mezopotamya anlatılarında tanrılar, insanların gürültüsünden ve kaosundan uyuyamaz hale gelmişti. Kutsal metinlerde ise İnsanoğlunun zulmü artık arşa ulaşmıştı. Bir müdahale gerekiyordu. Ya insanlık tamamen yok olacaktı ya da içlerinden tek bir dürüst adam geleceğin tohumlarını saklamak için seçilecekti. İşte o adam tarihin en yalnız ve en sabırlı kahramanı Nuh veya Sümerli Ziyusudra olacaktı. Şimdi sizi 19. yüzyılın sonlarına, Ninova'daki Asur kralı Assurbanipal'ın kütüphanesine götürüyorum. Arkeologlar burada binlerce yıllık çivi yazılı tabletler bulduklarında dünya yerinden oynadı. Çünkü bu tabletlerde anlatılanlar Tevrat ve Kur'an'dan binlerce yıl önce yazılmıştı. Ama hikaye neredeyse aynıydı. Peki Sümerlerin Ziyusudrası, Babillerin Utnapişti mi ve bizim bildiğimiz Nuh, bu isimler farklı olsa da anlatılan aynı adam kimdi? Tevrat ve Kur'an'da tufan tek bir tanrının insanlığın kötülüğüne karşı verdiği bir karar olarak anlatılır. Sümer anlatılarında ise durum biraz daha politiktir. Tanrılar meclisi toplanır ve baş tanrı Enlil insanların gürültüsünden bıktığı için onları yok etmeye karar verir. Ancak bilgeliğin ve suların tanrısı Enki insanlığın tamamen yok olmasını istemez. Tıpkı Nuh'un uyarılması gibi. Enki de gizlice sadık kulu Ziyusudra'ya fısıldar, bir gemi yap ve içine can taşıyan her şeyin tohumunu al. En şaşırtıcı benzerliklerden biri geminin tasarımıdır. Tabletlerde, kutsal metinlerde geminin kat kat olacağı, zifle kaplanacağı ve belirli ölçülerde yapılacağı detay detay anlatılır.
binlerce yıl önce bir tablette bugün bildiğimiz gemi mühendisliği detaylarının bulunması tesadüf olabilir mi? Tufan dinerken Nuh'un gemiden bir kuzgun ve bir güvercin gönderdiği hepimiz biliriz. Şimdi sıkı durun. Binlerce yıl daha eski olan Gılgamış destanında Utnapishtim suların çekilip çekilmediğini anlamak için sırasıyla bir güvercin, bir kırlangıç ve bir kuzgun gönderir. Kuzgun geri dönmediğinde suların çekildiği ve karanın göründüğü anlaşılır. Sahne kare kare aynıdır. Gemi karaya oturduğunda ister Ararat, İster Cudi, ister Sümerlerdeki Nisir Dağı olsun. Her iki anlatıda da kurtulan kahraman ilk iş olarak bir şükür kurbanı sunar. Tabletlerde bu kurbanın kokusunun tanrıları cezbettiği anlatılırken kutsal metinlerde bu yeni bir ahit ve barışın simgesidir. Bu benzerlikler hikayelerin birbirinden çalındığı anlamına mı geliyor? Yoksa insanlık tarihinin gerçekten sular altında kaldığı o büyük olayın o kadar sarsıcı olduğunu mu gösteriyor ki hangi millet, hangi dil, hangi inanç olursa olsun o günü unutamamış. Sümerler tabletlere kazıdı. Peygamberler ise vahiy ile aktardı. Belki de isimler değişse de o gün gerçekten gökyüzü yere inmiş ve insanlık tek bir gemide yeniden doğmuştu. Tufandan asırlar sonra Mezopotamya'nın güneşten kavrulan topraklarında dev bir kral yankılanıyordu. Uruk kralı Gılgamış. Yarı tanrı, yarı insan. Durdurulamaz bir güç. Ancak Gılgamış ölümden kaçışın bir yolu olması gerektiğine inandı ve tarihin en zorlu yolculuğuna çıktı. Hedefi tufandan sağ kurtulan ve tanrılar tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilen o gizemli adama yani Utnapishtim'e, Nuh'un Sümer anlatısındaki karşılığına ulaşmaktı. Gılgamış güneşin battığı karanlık dağları aştı. Tehlikeli suları geçti ve sonunda dünyanın ucunda, suların ortasında o yaşlı adamla Utnapishtim ile yüz yüze geldi. Gılgamış heyecanla sordu. Sen ölümü nasıl yendin? Ben de senin gibi sonsuza dek yaşamak istiyorum. İşte o an Utnapishtim Gılgamış'a binlerce yıl öncesinin o dehşet dolu günlerini anlatmaya başladı. Kutsal metinlerdeki o vakur duruşun aksine burada çok daha insani ve sarsıcı bir tufan anlatısı vardır. Fırtına başladığında der Utnapishtim. Tanrılar bile korkup gökyüzünün en uç köşelerine sindiler. İnsanlar sinekler gibi suların üzerinde yüzüyordu. 6 gün 7 gece boyunca dünya sarsıldı. 7. gün sessizlik çöktüğünde insanlık balçağa dönüşmüştü. Utnapishtim'in Gılgamış'a verdiği ders sarsıcıydı. Ölümsüzlük bir tufanın bedeliydi. Tanrılar meclisi bir daha toplanmayacak, gökyüzü bir daha böyle yarılmayacak ve hiç kimse bir daha böyle bir ödül almayacaktı. Gılgamış'a şunu fısıldadı. Ey Gılgamış, sen uykuya bile direnemiyorsun. Ölüme nasıl direneceksin? Bu buluşma efsane ile gerçeğin, tarih ile inancın el sıkıştığı andır. Gılgamış ölümsüzlük otunu bulsa da onu bir yılana kaptırıp eli boş bir şekilde Uruk'un surlarına geri dönerken aslında bize şunu öğretir. Tufan insanlığın kibrinin bittiği, sınırlarının çizildiği o büyük reset noktasıdır. Nuh'un gemisinden inen sadece canlılar değildi. Ölümlü olduğunun bilincine varan yepyeni bir insanlıktı. Tufan kararı verilmişti. Ancak geri dönüş yoktu. Şimdi karşımızda insanlık tarihinin en imkansız mühendislik görevi duruyordu. Nuh'un gemisi. Ama bu sadece tahtadan bir tekne değil, yaklaşan kıyamete karşı yaşamı savunacak devasa bir sığınaktı. Kutsal metinlerde ve Sümer tabletlerinde geminin inşası için verilen tarifler şaşırtıcı derecede detaylıdır. Mezopotamya anlatılarında gemi kusursuz bir küp veya kare tabanlı bir yapı olarak tasvir edilirken Tevrat ve Kur'an anlatılarında uzun, kat kat ve su sızdırmazlığı için hem içten hem dıştan ziple kaplanmış bir devden bahsedilir. Düşünün, o dönemde çelik yok,
modern tersaneler yok. Sadece devasa odun blokları, reçine ve sarsılmaz bir inanç var. Nuh alaycı bakışlar altında, çölün ortasında, deniz olmayan bir yerde bu dev yapıyı yükseltirken aslında geleceği inşa ediyordu. Şimdi gelelim o en çok merak edilen soruya. Dünyadaki milyonlarca tür o gemiye nasıl sığdı? Bazı yorumcular bunu fiziksel bir sığma meselesi olarak görürken bazı kadim sırlar bu konuya farklı bir pencere açar. Kozmik tohumlar. Nuh'un yanına aldığı şey sadece fiziksel hayvanlar değil, yaşamın özüydü. Belki de gemi bugün bizim anladığımız manada bir gen bankası gibi işlem görüyordu. Yaşamın devamlılığı için gerekli olan temel türler ve bitki tohumları fırtınanın yıkımından korunmak üzere o kutsal mahzene yerleştirildi. Gemi aslında dünyanın küçük bir kopyasıydı. 3 katlı yapıda. En altta vahşi hayvanlar, ortada evcil olanlar ve insanlar, en üstte ise kuşlar yer alıyordu. Bu hiyerarşi yeryüzündeki yaşam dengesinin korunduğu bir mikrokozmos yaratıyordu. Sular yükseldiğinde gemi artık sadece suda yüzen bir araç değil, içinde yaşamın kalbinin attığı karanlık okyanusta süzülen tek ışık noktasıydı. Bazı ezoterik anlatılara göre Nuh gemiye sadece canlıları değil, insanlığın o güne kadar biriktirdiği kadim bilgileri, yazıları ve hayat ağacının tohumlarını da almıştı. Tufan dindiğinde dünya sadece biyolojik olarak değil, kültürel ve ruhsal olarak da o gemiden yeniden doğacaktı. Göklerin muslukları kapandı, yer yuttuğu suları geri bıraktı. Aylarca süren o devasa çalkantının ardından dünya derin bir sessizliğe gömüldü. Artık ne fırtınanın uğultusu vardı ne de dev dalgaların kükremesi. Sadece ahşap bir gövdenin karaya oturan o dev sığınağın gıcırtısı duyuluyordu. İnsanlık için saat yeniden kurulmuştu. Ama akıllarda tek bir soru vardı. Neredeyiz? Geminin karaya oturduğu yer binlerce yıldır coğrafyacıları ve din tarihçilerini ikiye bölen o gizemli nokta. Tevrat anlatısı geminin rotasını Doğu Anadolu'nun en yüksek zirvesine, görkemli Ararat'a yani Ağrı Dağı'na çevirirken Kur'an-ı Kerim çok daha spesifik bir yer işaret eder. Cudi Dağı. Bugün modern arkeoloji ve uydu görüntüleri her iki bölgede de gemiye benzeyen devasa oluşumları taramaya devam ediyor. Ancak belki de asıl mesele geminin hangi koordinatta olduğu değil, o zirvelerin insanlığın vahşetten arınıp saf bir başlangıca attığı ilk adım olmasıydı. Suların çekildiğinin müjdesi küçük bir kanat çırpmasıyla geldi. Nuh'un gönderdiği güvercin gagasında taze bir zeytin dalı ile geri döndüğünde bu sadece suların çekildiğini değil, doğanın insanla yeniden barıştığını simgeliyordu. Gökyüzünde beliren o ilk gökkuşağı ise Yaradan ile yeryüzü arasındaki o büyük barış ahdinin bir mührüydü. Artık dünya bir daha sularla yok edilmeyecek kadar kutsaldı. Gemi kapılarını açtığında dışarı süzülen sadece hayvanlar ve bir avuç insan değildi. Yepyeni bir medeniyetin tohumlarıydı. Nuh artık İkinci Adem'di. Toprak henüz nemliyken ekilen o ilk tohumlar bugün kurduğumuz tüm şehirlerin, konuştuğumuz tüm dillerin ve sahip olduğumuz tüm genetik mirasın kökü olacaktı. Ancak o gemiden inenlerin içinde sadece umut yoktu. Tıpkı ilk yaratılışta olduğu gibi insanın içindeki o kadim iyilik ve kötülük potansiyeli de gemiden beraber inmişti. Tufan dindi, sular çekildi ve bizler Nuh'un çocukları olarak yeryüzüne dağıldık. Ama hikaye burada bitmiyor. İnsanlık yeniden çoğaldığında bu sefer gökyüzüne meydan okuyan devasa bir kule yükselecek. Babil Kulesi. Dillerin karıştığı, milletlerin ayrıldığı, gizemli bir krallığın doğduğu o kaotik çağa girmeye hazır mısınız? Bir sonraki bölümde devasa tapınakların, yıldızları gözleyen rahiplerin ve tarihin ilk süper gücü olan Mezopotamya'nın derinliklerine ineceğiz. Sizce tufan geçmişin tozlu bir masalı mı yoksa her an yeniden yaşanabilecek bir döngü mü?
Yorumlarda buluşalım. Sırlar Odası'nda keşfedilecek çok şey var. Takipte kalın. Tufanın suları çekilmiş, dünya yeniden güneşle ısınmıştı. Nuh'un torunları dağlardan inip bereketli Şinar Ovası'na yayıldıklarında içlerinde sönmek bilmeyen bir arzu vardı. Birlik olmak ve asla unutulmamak. Ancak bu arzu kısa sürede tarihin en büyük meydan okumasına dönüştü. İnsanlık tek bir dil konuşuyor, tek bir amaca hizmet ediyordu. Ve o amaç Mezopotamya'nın kalbinde yükselmeye başladı. Babil Kulesi, gökyüzüne, bulutların ötesine, Tanrı'nın tahtına ulaşmak isteyen devasa bir tuğla yığınıydı. Bugün dillerin neden karıştığını, milletlerin neden birbirine yabancılaştığını ve Mezopotamya'nın kumları altına gömülen o devasa ziguratların sırrını aradayacağız. Tarihin ilk süper gücü Babil neden bir kaos simgesine dönüştü? Nemrut'un kibri ile gökyüzü arasındaki o büyük savaşın galibi kim oldu? Hazırsanız tarihin başladığı yere, dillerin ve medeniyetlerin beşiği Mezopotamya'nın gizemli karanlığına dalıyoruz. Tufan sonrası insanlar toplarda yaşamaya karar verdiler. Artık göçebe değillerdi. Tuğlayı keşfetmişler, balçığı ateşte pişirmeyi öğrenmişlerdi. Bu teknolojik devrim onlara imkansızı başarabilecekleri hissini verdi. Şinar Ovası'nda bugünkü Irak toprakları toplanan bu topluluk gelip kendimize bir isim yapalım. Yoksa yeryüzüne dağılıp gideriz dediler. Bu modern şehirciliğin ve aynı zamanda toplumsal kibrin ilk adımıydı. İnsanlar birbirine kenetlendiğinde neler yapabilirdi? İşte bu sorunun cevabı göğe yükselen o ilk basamaklarda saklıydı. İnsanlık Şinar Ovası'nda toplandığında tarihin ilk teknolojik devrimini gerçekleştirdiler. Pişmiş tuğla. Artık doğanın sunduğu taşlarla yetinmiyorlar, kendi malzemelerini kendileri üretiyorlardı. Bu özgüven patlamasıyla bir karar aldılar. Haydi başı göklere erecek bir kule inşa edelim ki adımız unutulmasın. Bu sadece bir bina değil, Tanrı'nın katına bir merdiven dayama girişimiydi. Binlerce insan gece gündüz demeden devasa tuğlaları gökyüzüne doğru taşıdı. Kule yükseldikçe insanoğlunun kibri de bulutları aşıyordu. Anlatılara göre kule o kadar yükselmişti ki en üstten atılan bir tuğlanın yere düşmesi günler alıyordu. İnsanlar artık doğaya ve yaradana değil, kendi elleriyle yaptıkları bu devasa yığına tapıyorlardı. Anlatıdaki o dramatik an geldiğinde gökyüzünden bir müdahale indi. Ancak bu seferki müdahale bir tufan ya da ateş değildi. Çok daha sinsi ve kalıcı bir silahtı. Lisanların karışması. Düşünün, bir sabah uyanıyorsunuz ve yanınızdaki dostunuzun, iş arkadaşınızın, kardeşinizin söylediklerini anlamıyorsunuz. Birisi tuğla getir diyor, diğeri su mu istiyorsun diye bakıyor. Dünyanın o güne kadar sahip olduğu tek dil bir anda binlerce parçaya bölündü. Kule inşaatındaki o muazzam uyum yerini tarihin ilk büyük kaosuna bıraktı. Babel kelimesi İbranice'de karıştırmak anlamına gelir. İletişim kopunca o devasa kule projesi yarım kaldı ve insanlar kendi dillerini konuşanlarla gruplara ayrılarak yeryüzünün dört bir yanına dağıldılar. İşte bugün gördüğünüz farklı dillerin, farklı kültürlerin ve birbirine yabancı milletlerin kökeni Babil'in o yarım kalmış kule enkazında saklıdır. Babil Kulesi insanın sınırlarını aşma hırsının ve buna karşılık gelen ilahi bir sınırın en büyük anıtıdır. İnsanoğlu tek bir beden olmayı denemiş ancak kelimelerin labirentinde kaybolmuştur. Babil Kulesi'nin yükseldiği o devirde sahneye tarihin en karanlık ve en kudretli figürlerinden biri çıkar. Nemrut. O sadece bir kral değil, yeryüzünde tanrılık iddia eden, gücüyle sarhoş olmuş ilk despottur. Mezopotamya'nın kavurucu güneşinin altında halkını köleleştirerek o dev kuleyi yükselten el Nemrut'un eliydi. Nemrut'un kibri öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki yeryüzünün ona yetmediğine karar verdi. Efsanelere göre kule yükseldiğinde Nemrut en tepeye çıktı, yayını gerdi ve gökyüzüne doğru bir ok fırlattı. "Yerdekileri yendim, şimdi sıra göktekilerde" diye haykırıyordu. Anlatı o kadar çarpıcıdır ki gökyüzünden aşağıya ucu kanlı bir ok geri döner. Nemrut kazandığını sanırken aslında kendi sonunun ilk ilmeğini atmıştır. Nemrut'un karşısında ise sönmek bilmeyen bir ışık gibi duran bir figür vardı. Hazreti İbrahim.
Nemrut, hayat veren de öldüren de benim diyerek tanrılık taslarken İbrahim ona benim Rabbim güneşi doğudan getirir. Haydi sen de batıdan getir dediğinde Nemrut'un o devasa kibri bir anlık sessizliğe büründü. Bu meydan okumanın sonu tarihin en meşhur cezalarından birine, devasa bir ateşe çıktı. Ancak Nemrut'un yaktığı o ateş İbrahim için bir gül bahçesine dönerken Nemrut'un saltanatı sarsılmaya başlıyordu. İnsanlık tarihinin bu en güçlü ve en kibirli kralının sonu bir orduyla ya da bir afetle gelmedi. Kadim anlatılar Nemrut'un sonunun bir sivrisinek tarafından getirildiğini söyler. Koca bir kuleyi inşa eden, gökyüzüne savaş açan o dev adam beynine giren minicik bir canlının verdiği acıyla kendi kafasını duvarlara vurarak can verdi. Nemrut'un hikayesi Sırlar Odası'nın bize fısıldadığı en büyük derstir. En yüksek kuleleri de inşa etseniz, gökyüzüne ok da fırlatsanız hırsın sonu her zaman kaçınılmaz bir düşüştür. Babil'in o mağrur kulesi bugün sadece kumların altında sessiz bir hatıra. İnsanoğlu tek bir dil konuşmayı başaramadı. Gökyüzüne uzanan o basamaklarla dilleri karıştı ve yeryüzüne dağıldılar. Ancak bu dağılış başka bir yerde çok daha derin bir gizemin filizlenmesine neden olacaktı. Nemrut'un kibri Mezopotamya'da bir sineğe yenik düşerken batıda Nil kıyısında kendilerini yaşayan tanrı ilan eden başka bir hanedan yükseliyordu. Onlar sadece göğe ulaşmak istemiyorlardı. Onlar ölümü yenmek, yıldızlarla konuşmak ve öte dünyanın haritasını çizmek niyetindeydiler. Peki bir sonraki durağımızda bizi neler bekliyor? Binlerce yıl önce hiçbir modern teknoloji olmadan o devasa taş bloklar nasıl milimetrik bir kusursuzlukla üst üste konuldu? Piramitler sadece birer mezar mıydı? Yoksa uzayın derinliklerine mesaj gönderen devasa enerji makineleri mi? Firavunların o karanlık ve okült sırları, mumyaların binlerce yıllık uykusu ve Ölüler kitabının gizemli sayfaları, insanlık tarihinin en büyük bilmecesi olan Antik Mısır'ın kapılarını aralamaya hazır mısınız? Güneş tanrısı Ra'nın topraklarında piramitlerin gölgesinde saklanan o dehşet verici ve büyüleyici sırlar için bir sonraki bölümde Sırlar Odası'nda buluşalım. Gözlerinizi ufuktan, aklınızı gerçeklerden ayırmayın. Zamanın bile korktuğu topraklara, gizemin mutlak merkezine hoş geldiniz. Babil'de diller karışıp insanlık o büyük kibrin bedelini yeryüzüne dağılarak ödediğinde bir grup seçilmiş zihin güneşin her gün yeniden doğduğu o mucizevi vadiye, Nil'in kucağına sığındı. Onlar kendilerine kement dediler, kara toprak. Mısır sadece bir medeniyet, bir devlet ya da bir imparatorluk değildir. Mısır, insanlık tarihinin gördüğü en büyük ölümü yenme deneyidir. Nil Nehri her yıl taşarken Mısırlılar bu doğa olayında sadece tarımı değil, ruhun döngüsünü gördüler. Hayat, ölüm ve yeniden doğum. Şimdi burada sizinle binlerce yıllık sessizliği bozacağız. Sadece taşları değil, o taşların içine gizlenmiş frekansları konuşacağız. Piramitler gerçekten birer mezar mıydı? Yoksa gökyüzüne açılan birer enerji kapısı mı? Firavunların alnındaki o yılan neyi temsil ediyordu? Ve en önemlisi Babil'den kaçırılan o yasak ilimler, Harut ve Marut'un fısıltıları Nil'in kıyısında nasıl birer okült devrime dönüştü? Derin bir nefes alın. Çünkü Mısır'ın derinliklerine indikçe oksijeniniz azalacak. Ama hakikate olan açlığınız artacak. Giza platosuna baktığınızda gördüğünüz o devasa kütleler aslında 2,3 milyon adet sessiz tanıktır. Her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında olan bu taşların o devirde nasıl üst üste konulduğunu hala tartışıyoruz. Ama asıl sorun nasıl değil, neden inşa edildikleridir. Resmi tarih bize Büyük Piramit'in Firavun Keops için yapılmış devasa bir anıt mezar olduğunu söyler. Ancak bu iddia mantığın sınırlarını zorlayan bir boşluğa sahiptir. Piramidin içinde bugüne kadar ne bir mumya bulundu
Ne tek bir hieroglif yazısı ne de bir cenaze eşyası. Dünyanın en büyük mezarı olduğu iddia edilen yapıda bir tek ceset bile yok. Peki ya matematik? Büyük piramit dünyanın tam merkez koordinatında durur ve manyetik kuzeye olan sapması sadece 0,05 derecedir. Bugünkü pusulaların bile zorlandığı bir kusursuzluktur. Piramitlerin taban çevresini yüksekliğinin 2 katına böldüğünüzde karşınıza pi sayısı çıkar. Mısırlılar henüz matematikte bu kavramları tanımlamadan binlerce yıl önce evrenin şifrelerini bu taşlara kazımışlardı. Şimdi gelin daha derin bir gerçeğe bakalım. Orion korelasyon teorisi. Giza'daki 3 büyük piramidin dizilimi gökyüzündeki Orion kuşağı yıldızlarının yeryüzündeki tam bir kopyasıdır. Mısırlılar neden gökyüzünü yere indirmek istediler? Çünkü onlar inanıyordu ki ruh bedeninden ayrıldığında bu geometrik formları birer yıldız geçidi olarak kullanacak ve Sirius'a yani tanrıların evine ulaşacaktı. Piramitler birer mezar değil, piramitler birer kozmik antetti. Mısır'da güç sadece askeri bir üstünlük değildi. Güç görünmeyene hükmetmekti. Firavun yaşayan bir tanrıydı. Ancak bu statüyü korumak için her firavun gizemli bir inisiyasyon sürecinden geçmek zorundaydı. Bakın, firavunların başlıklarındaki o kobra yılanı yani Ura-Eus. Bu sadece bir aksesuar değildir. Doğu felsefesinde Kundalini olarak bilinen omurganın dibinde uyuyan enerjinin tepeye ulaşmasını yani aydınlanmayı simgeler. Firavun üçüncü gözü açık olan hem maddeyi hem de ruhu görebilen tek kişiydi. Peki ya ölüm? Mısırlılar için ölüm son değil, bir faz değişimidir. Bu yüzden bedenlerini mumlayarak dondurdular. Mumyalama aslında kimyanın okültizmle birleştiği en uç noktadır. Beyni burundan kancalarla çıkarıp attılar. Çünkü onların gözünde beyin sadece bir et yığınıydı. Ancak kalbi asla bedenden ayırmadılar. Çünkü kalp ruhun ve özün tüm kayıtlarını taşıyan bir hafıza kartıydı. Bedeni binlerce yıl boyunca bozulmadan korudular. Çünkü inanıyorlardı ki eğer fiziksel ev yok olursa ruh sonsuzlukta evsiz kalacaktı. Mısır okültizminin zirve noktası Ölüler kitabında anlatılan o meşhur mahkemedir. Ruh, Duat denilen karanlık yeraltı dünyasında ilerlerken elinde bir kitabın tılsımları vardır. Her kapıda bir muhafız, her muhafızın bir gizli ismi vardır. Eğer ismi bilmezseniz geçemezsiniz. Bu aslında bugünkü şifreleme sisteminin manevi versiyonudur. Sonunda o büyük ana gelinir. Kalbin tartılması. Bir kefede sizin tüm hayatınız boyunca biriktirdiğiniz ağırlık olan kalbiniz, diğer kefede ise adaletin sembolü olan Maat'ın tüyü. Eğer kalbiniz tüyden ağır gelirse timsah başlı Ammit sizi yutar ve sonsuzluktan silinirsiniz. Eğer tüyden hafifseniz yıldızlara olan yolculuğunuz başlar. İşte Mısır budur. Her eylemin bir ağırlığı, her sözün bir frekansı olduğu gerçeği. Onlar Babil'den aldıkları o kaotik bilgiyi Mısır'da disipline edilmiş bir sihire dönüştürdüler. Rahiplerin asaları, aslan başlı tanrılar ve gökyüzü haritaları. Hepsi tek bir amaca hizmet ediyordu. Ölümü yenmek. Mısır binlerce yıl boyunca dünyanın bilgi deposu olarak kaldı. Onlar ölümü yenmeye çalıştılar ve belki de bedenlerini saklayarak bunu başardılar. Ancak her imparatorluk gibi Mısır'da sessizliğe büründü. Ama bu sırlar yok olmadı. İskenderiye kütüphanesinden çıkarılan o parşömenler Mısır tapınaklarında eğitim gören filozoflar bu bilgiyi batıya taşıdılar. Mısır'ın o katı ve dikey gizemi şimdi Akdeniz'in diğer kıyısında daha felsefi, daha insani bir yapıya bürünecek.
Bir sonraki durağımızda tanrıların Olympus'ta taht kurduğu, insan zihninin ilk defa neden diye sorduğu topraklara, Antik Yunan'a gideceğiz. Ve orada Atlantis'in sular altına gömülmüş o son mirasını arayacağız. Sırlar Odası'nda bu bölümün sonuna geldik. Kalbinizin tüyden hafif olduğu, hakikatin ışığıyla aydınlandığınız bir hayat dilerim. Bir sonraki bölümde o büyük felsefe fırtınasında buluşmak üzere.